Herkese selamlar. Bu videomda Burç suresinden bahsetmek istiyorum. Yani Burç şu şekilde başlıyor. Burçlarla dolu göğe andolsun. Yani burçlarla dolu uzaya yemin olsun. Sonsuz bir uzay. Ve bunun içinde 12 burç ve dünya üzerinde 4 elemente tekabül ettiğimize göre hava, su, ateş, toprak. Yani bunlar da dünya üzerindeki insanların 4 kısma bölündüğünü, uzayda 12'den dünya üzerine geldiğimiz zaman 4'e ve bu da 4 şuna dünya üzerindeki nasıl anlatayım geçim, rızık veya bunun gibi bir sürü sayabileceğimiz şeylerle alakalıdır. Karakteristiksel, fiziksel başarı veya çöküş, yani mevsimsel olarak baktığımız zaman suyun diğer gezegenlerdeki üzerindeki etkileri veya toprağın, e, ateşin, havanın her şey birbirine bağlantılı. Yani her şey zincirin birer halkası olarak düşünün. Her şey birbirine connect içindedir, bağlantı içinde. Sonra ikinci sure vaat edilmiş güne, yani kıyamette yemin ediyor. Yani sonunda gelecek, her şeyin bir sonu vardır mutlak. Nasıl ki bir başı varsa her şeyin bir de sonu olacak. Bu da çok doğaldır. Sonra 3, 4, 5 şahitlik eden ve şahitlik edilenlere andolsun. Yani şahitlik ediyorsanız bir şeye veya şahitlikte bulunuyorsanız e, onun üzerine de yemin ediyor Allah Teala. Yani bir şeye şahit oluyorsanız, gözünüzle gördüğünüz halde doğruyu söylemeyip ona iftirada bulunuyorsanız kendi menfaatiniz için, kendi çıkarlarınız için ve elinde sonunda ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Yani hiçbir şey bu dünyada da karşılıksız değil, diğer dünyada da karşılıksız değil. Yaptığınızın her şeyin bedelini ödersiniz. Elinde veya sonunda. Bundan kaçış yoktur. Yani siz kaçtığınızı zannedersiniz. Sadece beyin düşünceden ibaret olduğu için fiziksel olarak o anlık kendinizi mutlu edersiniz ve elinde sonunda size bu geri döner. Kaçarı yok yani. Kaçacağınızı zannetmeyin. Bu herkes için aynı şey geçerli. Sonra diyor ki inananları yakmak için çukur kazıp içinde ateş yakanlar. 6 ve 7. ayetten şimdi okuyayım. O vakit ateşi etrafında toplanıp inananlara yanarken izliyorlardı. Yani doğruyu söyledikleri için yani yine aynı şeye geliyoruz. E, Yalancı şahitlikte bulundukları için onları ateşe atıp kendi menfaatlerini kollamak için her konuda öne geçtiler. E, Yani bugünkü çoğu dünya üzerinde haksızlığa uğrayan insanlar gibi, yani rüşvet alan sistem gibi düşünün. Yani bu içlerinde hepsinin kötü olacak diye bir anlam yok. İçlerinde çok iyi olanlar da var ama tabii içlerinde kötülüğe meyin edilmiş, yani kendi çıkarı için sistemi kötüye kullanan insanların olduğu gibi. Yani para karşılığında ruhunu ve bedenini ve dünyalık ve diğer dünyalık hayatını satanlar için den bahsediyor Allah Teala. Sonra 7 ve 8. Onlar inananlara kızıyorlardı. Yani çünkü doğruyu söyledikleri için Allah Yaradan sizi her şeyi doğruyla imtihan eder veya yanlışla. Doğru yolda mısınız, yanlış yolda mısınız? Bununla alakalı. Evrenin ve yeryüzünün sahibi olan yaratıcı ya ait olan, sonsuz güç sahibi olan, övülmeye gerçekten layık olan yaratıcınıza inandıkları için kızıyorlardı. Yani onlar Allah'a inandıkları için, yani doğru yolda gittikleri için kızıyorlardı. Yani bugünkü hakaret etmeler veya bilmem ne yapmalar, kızma. Yani birisi size kızdığı zaman nasıl olduğunu düşünün. Aynı şekilde doğruyu söylediğiniz için veya hakaret ettiğiniz için sonsuzlukta, yani sonsuz gibi düşünün. Yani sürekli size hakarette bulunuyor, aşağılamada, kibirde, bilmem. Aklınıza ne gelebiliyorsa kötü yoldaki olanlar. Yani sapkın, sapık dediğimiz şeyler bugün kötü yolda olanlar anlamına geliyor. Allah her şeyin sahibidir. Yani tabii ki e, bugün bir insan dediğimiz 20 yaşına gelmiş veya bir meniden anne karnında 3 evreden oluşan bir insan
Yani çünkü insan dediğim şey iniyor. Önce rahime iniyor, sonra dünyaya iniyor. Bu şekilde bakın olaylara. 10. sureden bahsedeyim. Şüphesiz inanan erkekler ve inanan kadınlara işkence yapıp sonra da bağışlanma dilemediklerinde cehennemde aynı şekilde işkence gördüklerini ve binlerce katını göreceklerini. İşkence etmeye de devam edenler için. Ve de sonsuz ateşin işkencesine tabi olacaklardır. Yani sonsuz, aklınızın hayalinize alabiliyor mu? Burada 100 senelik bir işkence çekseniz bile orada sonuçta farklı bir şey. Diğer tarafta, yani burada örnek veriyorum, bir günlük veya 2 günlük bir zulüm veya işkence gördüğünüz ve öteki tarafta bunun sonsuz, yani zaman kavramı olmadığı için nasıl bir işkenceye tabir tutulacağınızı düşün. Yani e, Kur'an-ı Kerim dediği şu: insanlar iyi yolda ve iyilik yaptığınız sürece kendi hayatınızı kurtarırsınız sadece. Ne e, akrabalarınızın, ne çocuklarınızın, ne başka birisinin, sadece kendiniz için iyilik yapın demeye çalışıyor yani. İyi olursanız ben de size iyi olurum diyor, sizi yaradan. 11. ayete geçelim. İnanıp da güzel işler yapanlara e, başlayanlar da inanıp da güzel işler yapmaya başlayanlara gelince diyor. Yani bu daha önceden kötülük yapıp, yani çok aşırı, yani nasıl aklınıza ne geliyorsa zanda bulunup, kötü de iftira atıp, birine hakkına geçip veya hakkını yemek veya ona iftira atmak, bunun gibi bunlarla alakalı. Sonra diyor, inanıp da diyor, sonra dönüp de diyor kendi kötü yolundan iyi yola döndüğünüz anda, güzel işler yapmaya başladığınızda diyor, Allah çok affedendir. Yani bir şekilde sizi bağışlayabilir diyor. Yani bağışlar, sonsuz yaratıcı olduğu için o sürekli insanı sever. Her zaman sevmiştir. Ama insanoğlu kendini sevmediği için karşı tarafı da sevmez. Bununla alakalı. Onlar için Onlar için hayal dahi edemeyecekleri cehennem vardır. Yani kötüler için bahsediyor bu. Kötü yolda olanlar için. Kötülüğün küçüğü büyüğü yoktur. Kötülük kötülüktür yani. Bunlar için hazır olun kötüler diyor size. Yani sonsuz bir cehennem ateşi var. Önceden kötü olup da sonra iyi olanlar içinde büyük bağış vardır. Yani daha önceden kötülük yapmış olabilirsiniz. Her şey olabilir. Ama doğru yolu bulduğunuz zaman mutlaka bağış dileyin, af dileyin Allah'tan. O sizi çok affeder, çok bağışlayandır. Veya kötülük yaptığınız insanlara gidin, özür dileyin veya bir şekilde helalleşin. Onlar da insandır sonuçta. Gerçekten onlar inanan insanlarsa sizi mutlaka ki affedeceklerdir. Bununla alakalı. Yani e, ahiretinizi, yani diğer hayatınızı kurtarmak yine kendi elinizde, herkesin. 12. ayet diyor ki, şüphesiz ki Rabbin yakalaması çok ansızdan gelir. Yani bir ölüm gibi düşünün ya. Şak diye bir anda geliyor. Ne olduğunu anlayamıyorsun. Sonra bakıyorsunuz, Azrail gelmiş, tepemde dolaşıyor. Ve onu gördüğün zaman kendini unutuyorsun zaten. Yani demek istediği bu Allah'ın. Yani çok hızlı. Zaman kavramı yok zaten. Sen gözünü açıp kapayana kadar bir bakmışsın tahtalı köydesin. Sonra 13. ayet. Şüphesiz şüphesiz o başlangıçta yaratmaya nasıl yaptıysa sonra da onu sürekli yaratmaya devam etmektedir. Yani bu evren içinde geçerlidir, insan içinde geçerlidir veya metafizik varlıklar içinde geçerlidir. Her şey ürer. Yani insan ürer, hayvan ürer. Evrende yıldızlar yok olur, bir tanesi yok olur. Yani 10 tanesi yeni bir yıldız kümesi doğar. Yani bunun gibi düşün, süpernova patladığı zaman binlerce yıldız oluşur. Yani bir tanesi yok olduğu zaman. Yani her şey döngüyle alakalı. Birinin yok oluşu başka şeye hayat verir. Tabii onun bu kainatta zaman zarfı dolduğu için
diğer farklı bir zaman zarfına geçeceği için o sistem yok olur ve farklı bir sisteme hayat verir. Sonra nerede kalmıştık? 13. ayet. Şüphesiz o, pardon 14. ayet. O çok bağışlayıcı ve de çok sevendir. Yani sadece inanın ki diyor, doğru yola geçin ki diyor, yani yaptığınız hatalardan diyor vazgeçin diyor, tövbe edin. Ben sizi çok bağışlayacağım. Yani ben bağışlarım sizi ve de kullarımı ben çok severim diyor. Yani bundan ifade ediyor. Yani herkes kötülük yapabilir. Hiç kimse sütten ak kaşık değil, sütten çıkmış ak kaşık değildir. Hatasız insan olmaz. O yüzden hatalarınızın farkına varıp da ne kadar çabuk, yani zararın neresinden dönerseniz kârdır misali, ondan bahsetmeye çalışıyor. Yani her zaman iyi yolda gitmeye çalışın. Yani kimse mükemmel değil. Hatamızı fark ettiğimiz zaman veya fark etmediğimiz hatalarımız için bile bağışlanma dilememiz lazım ki e, Yaradan bizi daha çok sevsin ve o doğru yoldan ayırmasın. 15. ayet. O evrenin sahibidir. Kendisi en büyük olandır. Yani en yüce olan. Yani tabii ki evrenin sahibi olduğun zaman, çünkü evrenden daha büyük olduğuna göre sizin yaratıcınız hesap edin, yani sonsuzluğu. 16. Dilediğini mutlaka yapar. Tabii ki, çünkü biz dileyemeyiz. Biz sadece bizi yaratandan isteriz. O diler, yani olmasını diler ve olur. 17 ve 18. ayette diyor ki, orduları Firavun ve Semud kavmine haberi sana gelmedi mi? Yani Firavun'un hayatını herkes bilir ve Semud kavmi dediğimiz. Onu çok araştırmadım, Semud kavmini de. Onu da öğrenmek isterim. Yani Firavun'un Mısır tarihini ve Musa ile alakalı olanları. Yani çünkü şöyle baktığımız zaman Firavun o derece güçlüydü ki, yani Hazreti İdris zamanından gelen bir teknoloji vardı. Bedenini sürekli yenileme, yani piramitlerin içine gidip de o enerjide, düşünsenize 70 yaşında giriyor piramidin içine, 1-2 saat kalıyor, sonra bir çıkıyor 30 yaşında veya 33 yaşındaymış gibi genç fiziksel olarak, ama adam 400 yaşında veya 500 yaşında. Bunun gibi düşünün. Veya daha aklınıza ne gelebiliyorsa, yani öyle bir teknoloji vardı. O teknolojiyi kaybettikten sonra zaten sistem çöktü. Ve sonra o teknolojinin yapanlar tabii ellerinde tutuyor yine. Tabii şu andaki bizim teknoloji dediğimiz teknoloji bile taş devrinde yaşıyoruz da. Neyse. 19. ayetinde dediği şuydu. Allah-u Teala'nın. Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Yani bir şeyin yaratıcının olmadığını inkar edip de, yani biz bir anda atomların bir araya gelişmesiyle böyle rastgele oluştuğumuzu, yani sadece beden olarak bakın veya e, doğaya bir bakın, ağaçlara, kuşlara, ondan sonra uzaya bir bakın, gökyüzüne bir bakın, katmanlarına, evrenin sonsuzluğuna bir bakın. Bunların hepsi rastgele oluşabilecek bir sistem olabilir mi sizce? Yani atomların çarpışması ve atomların birleşmesi, itim gücü, çekim gücü. Yani bunları matematiksel bile hesapladığınız zaman Kur'an-ı Kerim her şey zaten matematik, rakam ve harf üzerinedir Kur'an-ı Kerim. Yani matematik her şey onunla alakalı. Yani e, aklımıza nasıl bir şey gelebiliyorsa, yani sayılar da Kur'an-ı Kerim'de sayılar da geçer zaten. Yani Kur'an-ı Kerim'i rakam olarak da okuyabilirsiniz bu arada. 20. sayfa 20. ayet diyor ki, oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştı. Yani kuşatmak, şimdi şöyle bir şey düşünün. Geceyi ve gündüzü yarattığına göre biz sadece insan olarak e, gündüzde hareket edebiliyoruz. Gecede de kuşattığı şey diğer, dünyada biz tek olduğumuz, o tek olmadığımıza göre, yani iki batının ve iki doğunun Rabbi olduğuna göre, yani diğer metafizik varlıklar da arkamızdan saldırıyor bize, biz Allah'a dua etmediğimiz zaman. Yani çünkü koruyucu kalkanımız olmuyor. İnanılmadığımız zaman kötülükler, yani şeytan neden oluşmuştur? Metafizik varlık, yani cinlerden, onun soyundan oluştuğu için onlar da bedenimize rahatlıkla girip çıkabiliyor. Neden derseniz, bedenimizdeki atomların hepsi elektrikten oluştuğuna göre, yani onlar bizi rahatlıkla düşüncelerimizi, fikirlerimizi
Yani vesvese dediğimiz olay bununla alakalı. Yani düşüncelerimiz değişiyor bu sefer. İyi düşünürken kötü düşünmeye başlıyoruz. Yani Allah'a sığınmadığımız sürece, bizi yaratana sığınmamız ki sığındığımız sürece de mutlaka bu vesveselerden kurtuluruz ve daha iyi yolda gideriz ve her konuda daha iyi, daha başarılı olmaya, e, önce olmaya çalışırız. Herkes için bu geçerli tabii. Sonra 21. ayet diyor ki, hayır o yalanlamakta oldukları kitap yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. Tabii ki yani düşünsenize Adem'den bu yana gelen tüm yazıtlar eee, hepsi yani sayfaların tamamının birleşimi Kur'an'dır. Yani baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den o kadar fazla bahsetmez. Nedense en çok da İsrailoğullarından bahseder. Yani bunu biraz mantıken düşündüğümüz zaman burayı da bir sorgulayın bakalım. Neden İsrailoğullarından sürekli bahsediyor? Yani en çok peygamber İsrailoğullarına geldiğine göre yani en çok sapıtan da onlar oluyor demek ki herhalde. Yani buradan çıkardığım bu oluyor. Bu da neden kaynaklanıyor? E, Sürekli Allah'ı e, anmadıkları için bu sefer şeytan arkalarından saldırıyor bunlara ve bedenlerini ele geçirdiği zaman bu sefer iyi olan düşünceleri kötüye yönelmeye başlıyor ve bununla alakalı. Son ayette 22. ayeti, o korunmuş bir levha. Yani uzun bir levha düşünün. Tüm Kur'an'daki yazılanların hepsi levha üzerinde işli. Ama nasıl bir levha? Lazerden işlenmiş veya çok farklı bir teknoloji üzerinde düşünün. Yani sadece bu beden olarak bakmayın. Biz toprak ve su, ateş tarzından bedenin içine girdiğimiz için çamurun diyelim sonra suyla hayat bulduğumuz için ve ruh içimizde olduğu için zaten beynimizin içinde yaşadığımız için her şeyi beş duyumuz olduğuna göre lef-i mahfuzun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Yani Allah'ın yani uzayda, evrende diyeyim, evrenin dışında bir e, herhalde mekan. O derece yüksek bir mekan ki e, özellikle yani o tarafa herkesin geçemeyeceği yani meleklerin veya hiçbir yaratılmış geçemeyeceği bir yer büyük bir ihtimal. Umarım herkese bilgili olmuştur videom. Herkese çok saygılar. Kendinize iyi bakın.